18 Ocak 1978'de doğdum Nevşehir'de. 3 çocuklu bir ailenin en son çocuğuyum. 1,5 yaşımdayken ilk suikast girişimi olmuş. 2 yaşımdayken de babamı kaybetmişiz. Nevşehir'de kaybettik. Devletin cinayet şebekesi olarak kullandığı ülkücüler 78 itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin il yöneticilerine, işte ilçe yöneticilerine dair de bir şey başlatıyor. Sistemli bir cinayet listesi olarak dağıtıyorlar. İşte Nevşehir'den İstanbul'u her yerde belli dönemlerde, özellikle 79 sonrasında çok yoğun bir cinayet şeyi var, girişimi var parti içi yönetime. Babam da böyle hani hep anlatılır şeyi Bektaşi fıkralarıyla meşhur bir adam. Oturduğu yerden çok kalkamayan, sohbeti çok dinlenen, biraz da böyle ağır kanlı, yemeği içmeyi çok seven falan bir adam. Böyle dükkanlardan geçe geçe falan saat 6'ya doğru gelmiş. O sırada bakkal dükkanına uğramış, Avare Bakkal'a. Yavuz Yüksel Baba oranın sahibi. Aile işletiyor, işte abisi Sefa amca var falan. İçeride 5 kişi var. İkisi çocuk. Birisi 9, birisi 15 yaşında. Yüksel babaların işte yeğeni, çocuğu. Babam da sohbetini çok sevdikleri için illa otur demişler. Kahve bir türlü gelmemiş. Sefa amcayla yıllar sonra işte belgesel için röportaj yaptığımda şey dedi. Ya o kahvenin gelmemesi de hep düşündürmüştür beni dedi. Yani baban çok kalkmak istedi. Ya evde kayınpeder bekliyor, çok ayıp olacak, hani şey çocuklara bir şey alayım da rakı alayım gideceğim demesine rağmen biz çok ısrar ettik, oturttuk onu diyor. Ve e, aradan bayağı vakit geçmiş. Sonra içeriye böyle hızlı 2 kişi girmiş. Ben de dava dosyalarından zaten okuyorum. Onlar böyle bu iş için Nevşehir'e getirilmiş 2 tetikçi. İçeriye girmişler. İşte bir tanesi direkt babama yönelmiş ama Yavuz amca yapmayın falan derken elinde böyle bir helva şeyi varmış, bıçağı o sırada. Nasıl bir hareket yaptı bilmiyorum. Yani çok detaylı anlatılmıyor şeyde. Ee, Uğur Coşkun direkt Yavuz Yüksel Baba'ya yönelmiş ve yani sadece öldürmek üzere değil, hani şey, yani üst üste bütün beynini parçalayacak kadar fazla mermi kullanarak Yavuz amcayı öldürmüş o sırada ve öbürü de 14'lü kullanmış ve babama direkt şey yapmış. Babam oturur pozisyonda tezgahın yanındaymış. Devrilmiş. Otopsi raporlarını çok yıllar sonra 35 yaşımdayken falan ilk defa okudum. Çok kurtarılabilir bir hali de yokmuş ama bir taraftan da tabii o dönemdeki şey içinde, kuşku içerisinde de her şeyi düşünür oluyor insan. Yani hastaneye bir türlü bir doktor getirilememiş mesela. Eve haber geliyor ve ablam duymadan olayı ablamı bir komşuya gönderiyorlar. Ablam da anlamıyor ne olduğunu ama evde böyle bir kalabalık var. Eve giren çıkan falan. Tabii ki akşam haberlerinde TRT'de Zeki Tekner'in öldürüldüğünü duyuyor. Nevşehir'e gelen büyük bir güruh var, kalabalık. Ve şeyde hastaneden şey alınıyor, 2 cenazede alınıyor ve bir anda bir ateş sesi başlamış ve fark edilmiş ki orada bir inşaat var. 5 katlı, bugün bir iş yanı olan. Oradan ateş açılıyor. Oraya bir ekip kurulmuş. İşte 5'i milletvekili, 9 kişi yaralanıyor. Yaralananlar kimisi ağır. Devlet hastanesinde sadece bir diş hekimi var. Babamın tabutunu bir şekilde yerde bırakmak istemeyen bir şey var, bir ekip var. Yani böyle hani biri alıyor, biri şey yapıyor ama artık dayanamaz hale gelmişler ve
Tabutu orta refüje koymuşlar yaklaşık 20 dakika. Ve işte 13 kurşun isabet etmiş tabuta. Cenazenin hemen ardından akşam 8'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanıyor ve askeri konvoyla beraber bütün aile olarak Nevşehir'den çıkartılıyoruz.